Evet arkadaşlar, bugün Angkor Wat'ı gezeceğiz. Şimdi bilet almaya gidiyorum. Angkor Wat çok büyük bir alanın içinde. Bilmiyorum kaç tane tapınak, bayağı bir tapınağın olduğu bir yer. Buradan bir günlük bilet alıyorsunuz ve bir gün boyunca gezebiliyorsunuz burayı. Şimdi gidelim. Nereden biletimizi? Hello. Ticket? Here. One day. $37 start from now until sunset today for 6 o'clock. Where you from? Turkey. Turkey. Yeah. Look at the camera, you can smile. Okay. Photo. Thank you. Apple. Kartla ödeyebiliyorsunuz bu arada. Metin haritası, haritası da varmış temple'ların. Buradan bakıp gideceğiz işte. Tamam. Charge you $37 just wait for your check. Trong krong trong này. Nâng các bạn đưa theo trong krong trên tay. Áp vô kiều ở vua. Fotoğrafını çektiler de bir şey çıkartıyorlar. Okay, thank you. Yes, thank you. Bye bye. Evet, fotoğrafını çektiler. İyi, pasaport numarası falan görünmüyor. Şöyle göstereyim. Bakın fotoğrafımı bastılar. Oğlum ben böyle miyim lan? Neyse. Bir günlük bilet $37. Şu ana kadar aldığım en pahalı bilet olabilir. Ama Siem Reap'te yapacağınız başka hiçbir şey yok. Sadece Angkor Wat var. Ben Siem Reap'ten aslında gece hayatı videosu falan çekecektim ama neden çekmiyorum? Çünkü Kamboçya şu anda ciddi bir yağmur mevsiminde. Bu yüzden gün doğumuna da gelmedim. Çünkü gördüğünüz gibi güneş yok. Hostelde Pakistan'da bir çocuk vardı. O söyledi. Güzel de olacağını düşünmüyordum ben de. Yağmur mevsiminden dolayı. Ben de o yüzden gitmedim. Öyle, şimdi bakalım. Bu arada ben direkt Angkor Wat'a gittim. Girişine gittim. Girişte bilet yok mu? Bu bilet ofisi tapınaklardan çok ayrı bir yerdi yani. Buraya gelirken Angkor Wat yazıp gitmeyin. Bilet ofisini yazın önce. Öyle gelin önce buraya. Çünkü arasında bir 10 dakika mesafe var. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Persat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 30'a yakın. 30'a yakın tapınak var içlerinde, gördüğünüz gibi. Yani bu Angkor Wat tapınak kompleksinin içinde yaklaşık 30'a yakın tapınak görüyorum ben şu an. Kaç tane olduğunu net olarak yazıyorsa yazarım. Öyle. Şu anlık böyle. Şimdi gidelim Angkor Wat'a, sonra girişte açayım kamerayı. The temple, I made the whole for you. Made the whole my number. Yeah. Okay, easy. Neyi anlamadım ya. Arkadaşlar ben böyle motorla geldim. Bu benim motor. $6 kiraladığım motorum. Buraya tuktuklarla da gelebilirsiniz. Şimdi motoru ben $6 kiraladım da hem yağmur mevsimi olduğu için hem de manuel motor olduğu için işte $6 motor bulabiliyorum. Normalde $8'dan aşağı bulmanız mümkün değil, çünkü burada çok öyle pazarlık yapmıyorlar gibi geldi bana. Yani ben yaptım da dediğim gibi işte. Şu an çok turist yok ve çok fazla yağmur yağıyor burada. İnanılmaz yağıyor yani. Öğlen 2 gibi başlar mesela şu anda buranın yağmuru. Neyse, tapınağımıza gelelim. You know Angkor Wat, you know everything about Cambodia. When you visit another temple, Yeah, but I don't need. How much? my friend. Guide. How much guide? Yeah, Angkor Wat like $15. $15. Yeah, tour guide, $15 photo, guide. yeah, photo for you and Only for Angkor Wat. Yeah, this not is the another big, temple. Other temple you can understand by $15. yourself. No, it's okay. Because Thank you. other temple like small. Because all the temple the same symbol, the same religion, yeah, the same meaning. Okay, but I don't need. Thank you. Yes. So how much you want to pay for this one? Yeah. I don't want to pay. Yeah. How much you want? I don't More want. interesting. I don't want to pay. Oh, my friend. Thank you. The first day is first time for your trip Yes. in Cambodia. You should have one. Huh? Yeah, you should have one for tour guide. No, thank you. Yes. Bye Okay. bye. Have a lovely day. Enjoy. Bye bye. Good luck, sir. Ya, zaten bilet $37 vermişim, bir de bana $15 tur rehberi satacak ya. Diyor ki Angkor Wat diyor çok büyük diyor, bak. Diyorum ki ben diyorum zaten bütün hikayesini biliyorum diyorum. Oğlum ben Kamboçya'yı diyorum komple biliyorum dedim. Angkor Wat'ın tarihini dedim yazdım. Çok iyi biliyorum dedim Angkor Wat'ı. Sonra yok diyor, farklı diyor, sen öyle internette yazana bakma diyor. Sonradan açtım kamerayı da kapalıydı. $15 diyor bir de tur rehberine ya. $15 tur rehberi ne oğlum? Aa, bu ne lan? Acayip bir şey uçuyor. Aa. Bu ne? Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Nereye gitti? Çok uzağa gitti, neyse. Aa, burada da var.
Evet arkadaşlar, bu arada Angkor Wat dünyanın en büyük tapınak kompleksi. Yani bir en büyük tapınak kompleksi, yani dünyanın en büyük tapınak kompleksi. Kompleks zaten nasıl oluyor? Yani bir bölge içinin tamamını tapınak yapmışlar. Peki bu en büyük ne kadar büyük olabilir? Tam olarak 1.600.000 metrekareymiş. Yani 1600 kilometre kare. 1600 kilometre kare ne demek oluyor? İstanbul'un böyle yaklaşık 1/3'ünü kaplayan bir alan oluyor yani. Şu anda biz İstanbul'un neredeyse böyle bütün İstanbul'u düşünün. Onun 1/3'ünü, neredeyse tamamını gezeceğiz biz Angkor Wat'ı gezmek için. Bu yüzden bir günde gezilmesi biraz zor. Çok büyük bir yer olduğu için 3 günlük, bir haftalık, bir günlük biletler satıyorlar. Ve çok da pahalıya satıyorlar yani. Ama dediğim gibi Siem Reap'te yapacak başka bir şeyiniz yok. O yüzden benim de şu ana kadar aldığım en pahalı bilet oldu. Burayı bir günde gezeceğim tamamını. Hello. Excuse me, would you like have a tour guide? No, thank you. This is the main temple, sir. If you explore by your own without a guide, you didn't get any information on that. Yeah, That's why, it's so okay. I will do for you just 10 baht. With this temple around 1.5 hours. Thank you, but the history include with the spot picture that I recommend you. Yeah. but I don't need, thank you. Or just 10 baht, so not much. How about 5? No, thank you. Zaten burada benden alacağı zaman 1 saat falan. Girişte 15 diyordu. Yani burada hani 1 saatlik bir tur rehberi normali $5 falandır maksimum yani. Adam işte gördüğünüz direkt $5 düştü. Ben şimdi tek başıma hızlı gezeceğim için, bütün her yeri bir günde gezmem gerektiği için tek başıma motorla geldim. Yani 2 kişisinizdir, 3 kişisinizdir. Tuk kiralayabilirsiniz. Tuklar sizi bir gün boyunca gezdiriyor. Tuktuğa soracaksınız. Kaç para diyeceksiniz. Size diyecek ki $15. Ondan sonra diyeceksiniz ki $8. Sonra tukla $10 anlaşacaksınız arkadaşlar. Olay böyle. $10 bütün gün tuk kiralayabiliyorsunuz burada. Normal fiyatı $10. Belki de yağmur mevsimi diye ucuzdur, bilmiyorum. Ama şu anda $10 ben buluyordum. Sizi bütün bir gün gezdiriyor. Bütün tapınaklar arasında gezdiriyor. Evet. Tapınağımıza geldik. Böyle. Where you from, sir? Turkey. Thank you, sir. Right. Hava da sıcak oluyor ya. Neyse, sıcak olsun da şey olmasın. Yağmurlu olmasın. Şöyle bir yüzen liman yapmışlar tapınağın karşısına gitmek için. Arkadaşlar gidelim oraya doğru. Bu arada az önce tur rehberinin de söylediği gibi buranın en büyük tapınağı bu. Bunun dışında gezeceğimiz tapınaklar da hani arasında güzel tapınaklar varmış ama bunun kadar büyük değil. O yüzden zamanımızın çoğu burada gidecek ve umarım çok yağmur yağmaz da rahat gezerim ya. Çok yağıyor çünkü arkadaşlar, yani burada yağmur gerçekten dert. Tayland'da, Malezya'da falan çok dert değil yani. Yağmur mevsiminde Tayland'a gezmeye gidebilirsiniz, sıkıntı olmaz. 1 saat yağmur yağar, ondan sonra durur ama burada duracağına garantisi yok işte. Burası öyle bir yer değil. Şuraya baksanıza. Arkadaşlar baksanıza, yani burada nasıl gezeceğinizi falan demiş, işte böyle seçenekler sunmuşlar. Hani öyle genel bir üst bakış demişler. Hani sonrasında inançlar ve dinler demişler. Bir de tarihi demişler. Bu 2 saat sürüyormuş. Bu 3 saat, bu 2,5 saat sürüyormuş. Bu 3 saat sürüyormuş. Buradan böyle oğlum ben bunu nasıl aklımda tutayım ya. Neyse. Gidiyorum. Arkadaşlar şu tapınağa bakar mısınız oğlum, şu taşlara falan. And they all children same. Okay. And he is the devotee of Shiva. Very big devotee. Ya en başta ne dediğini kaçırdım adamın ya. Çok güzel anlatıyordu da. Wow. Arkadaşlar şu taşlara bakın. Daha yani dışındaki şu süste bile işlemeleri görüyorsunuz yani, bakın buralara işlemeler yapmışlar. Ve bu tapınağın zaten bugüne kadar hani göreceğiniz en işlemeli tapınak burası olabilir. Çünkü her taşta bir işleme var ve çok da eskimiş. Arkadaşlar bu Angkor Wat 12. yüzyılda inşa edilmiş ve buranın yapımı 30 yıl sürmüş. Hani 12. yüzyılda bu kadar taş buraya nereden geldi? Onu da söyleyeceğim. Bakın görüyor musunuz? Buralarda bile işlemeler. Hiçbir duvar boş değil. Şuraya bakın. Bunların hepsini 12. yüzyılda yapmışlar. Şurada bu da var. Burası bir Hindu Budist tapınağı olarak geçiyor.
Yani aslında bunlar Budist ama Kamboçya'da Hinduizme benzeyen bir Budistlik var. Tam şey yapamadım. İşte neyse. Bu Angkor Wat zamanında hani Hindular, Angkorlar tarafından yapılmış ve Hindu tapınağı olarak inşa edilmiş. Sonrasında Hinduların burayı bir terk etme durumu olmuş herhalde. Bu tapınak asırlarca gizli kalmış. Ondan sonra birileri tarafından ortaya çıkartılmış ve Hindu Budist tapınağı olarak geçiyor. Böyle bir girişimiz var, görüntümüz var. Şu anda biraz daha yaklaşalım, devam edelim. Bakın görüyor musunuz yürüdüğümüz yerleri? Her bir taşın ve bu da ne kadar eski olduğunu kanıtı mı olsun? Taşı üstüne bırakmışlar yani sadece. Böyle görüyorum. Şuraya bakın. Bak fotoğrafçı var, ne güzel. Yapıyor. $1 fotoğraf çekiyor, bak ne güzel. Ben çekerim kendimi dayı. Şu havada uçanlar Yusufçuklara bakın uçuyor. Morning. No, thank you. Arkadaşlar bu tapınak benim hayatımda gördüğüm hani en eski ve en işlem görmemiş yapı olabilir. Yani şu an gerçekten her bir taşta bunu hissediyorum. Şuraya baksanıza. Bakın. Her bir köşede işleme var ya. Yani 12. yüzyılda Hindular ne yapıyormuş veya Budistler ne yapıyormuş buradan görebilirsiniz. Yani Kamboçya'da bu inanılmaz bir örneği var. Şuraya bakın ya. Bu eskiliği, bu 12. yüzyıl olduğunu, taştaki oksitlenmeler falan hepsi. Bakalım içi nasıl. Tapınağımız bu. Ana tapınağımız. Baksanıza girişi nasıl yapmışlar. Şurası yıkılmış, çökmüş. Ve şuraya bakın. Şuradaki işlemlere bakın. İlginç ya. Şuraya bir koruma yapmışlar. Yıkılmasın diye. Abi çok acayip ya. Şuna baksanıza. Bakın böyle. Bu arada bu olmuş, şuraya bakın abi. Uf, inanılmaz ya. Hayatımda gördüğüm gerçekten böyle en mistik yapı olabilir. Şunlara bakın. Memelerine genelde ellenmiş. Hepsinin. Şuraya baksanıza. Yani böyle herhangi bir boş duvar yok galiba. O dönemde Khmer İmparatorluğu, Angkorlar, kafası kopmuş Budalar var. Neden kafaları yok? Şurada taş parçaları var. Bunların kafası kopmuş. Acaba neden? İşte tur alsaydık öğrenirdik. Adam anlatıyor zaten de. Bakın bunların kafası sağlam duruyor. Burada ibadet ediyorlar. Şuraya bakın ya. This is a way for Buddhist people to pray. Now, I want you to know about holy man of the Hindu. Hindu and holy man of the Buddhism, we call monk. You know monk? Monk over here, their face sometimes look like me. And the monk wears orange dress. This is the holy man of the Hindu. But the holy man, Buddhism. But the holy man of Hindu, we call Brahmin. Do you recognize what Brahmin look like? Did you want to know now? Okay, go, please come here. Look here. This is holy man of the Hindu. We call them Brahmin, not monk. But this holy man, different. Why different? Because holy man, high class. And this one sometimes can be assistant of the god. So, look like the king. Sometimes this holy man, they have more power than king. Sometimes they can be king advisor. In case holy man said no, king never say yes. So now you can see the holy man of Hindu. Bear looks like Osama bin Laden. Yes. Look close. You know Osama bin Laden? You know what? Sorry? Osama bin Laden.
Yeah, look like a little beard, you see? Yeah. Abi gerçekten bu And öğrenmeye then gerek all var the mı? Brahmins they had their own specific uniform, and uniform of the Brahmin, and look like the king. Okay, so now you know and the holy man of Hindu. Şu adammış işte Any şeylerin, question for me about this man? bundan bahsediyor. Hinduların kutsal insanı. Ama hani monklarla karşılaştırılacak gibi bir şey anlatmadı zaten ama monklarla karşılaştığında anlamadım. Hani monklar din adamları ama bu kutsal birisinden bahsediyor yani. Ya peygamber gibi bir şeyden bahsediyor yani dindeki. Hani bazen Tanrı'nın asistanı falan yerine geçebilir diyor. O şuradaki Brahmin'den bahsediyor işte, aynen Brahmin dedi. Hinduların kutsal bir adamıymış. Böyle her yerde şeyi var. İşlemişler. O nasıl ya bunun? Aa baksana şuraya şey çekmişler yukarıdan bir şey damlamasın diye. Abi acayip bir yapı gerçekten ya. Dayı çok eğlenceli. Kutsal alana gidiyormuşuz. Hinduların kutsal alana gidiyormuş. Tamam işte bedava rehber içeride var işte. Ben nereden geldim? Ben kayboldum zaten. Gerçekten bayağı büyük bir yer. Ben şu an kafamda dönen şeyler, ben burada drone uçurabilir miyim? Sanırım uçuramıyorum ama başka temple'a gittiğimde uçurabilirim çünkü havaalanı buraya yakın, Angkor Wat'ta uçmuyor galiba. Okay, so now please come. Okay, my friend, stand here. This is a holy place. This place connects with heaven. And this place and Hindu people, Hindu pilgrims can make a visit to the God from here. So now I will bring up an example to make you to understand how. Stick your bag on the stone wall, okay, like this, and you two on the corner. And you can come, please. Stand here. Please do not be shy. Lanet. And Carlos can stand, and you can come, please. And then 1,000. But I got 1,000 still not enough again. That's why they limit only 3 Cennetle bağlanan yer biraz sıcakmış. Make 3 visits and can make to the God. Oğlum şuna After bakın lan. everything is become true, yeah, let me stand close here. And then, for example, oh God, I wish and to have my own small business. You know small business? Okay. Oh God, I wish to make a lot of money from my business. Oh God, I want to have a customer from India tomorrow. Maybe you. And then I use my hand, hit my chest 3 times. And then God will bless me. This blessing from the God, you will hear very loudly echo sound. So this is the blessing, God blessing me. Okay, everything is become true in case you Bu arada believe in bulunca God. çok güzel bir ses çıktı burada. In case you believe in God. Böyle bir yankı Okay, yapıyor. please come here, with your business, come here. Burası cennetin kapısıymış. Burası da ibadet ettikleri yermiş. Çok uzun, adamın anlattığı her şeyi koymam zaten. Bu şekilde buraya geliyorlarmış. En fazla 6 kişi burada durarak ibadet ediyorlarmış. Dileklerini söyledikten sonra göğsüne vuruyorlarmış. Şuraya bakın ya. Oğlum bu nasıl bir yer ya? Şuraya gidelim bakalım. Çok dik bu arada merdivenler. Yani hani bu tapınağın 1000 yıllık olduğunu bilmesek bunun 1000 yıllık olduğunu söyleriz. Şu yapıya bakar mısınız? Oğlum burada yani elimle tutunarak çıkıyorum. Şuraya bak. Bak şurada zaten hiç şey yok. Şu, çok bayağı bir zormuş. Gel. Aa bu ne lan? Aa. Şuraya bakın lan. Buraya ibadet etmişler. Böyle kutsal bir yer burası. Mum dikmişler. Şöyle geçeyim, fotoğraf çeksin insanlar. Çok acayip ya. Bu arada giriş ücreti hani $35 çok pahalı. Hani burada Siem Reap'te sadece gezilecek burası var. Ama bu $35 ben söylüyorum. Yani beni tanıyorsunuz ya, ben söylüyorum bu $35 burası değer, gerçekten değer yani. Daha sadece Angkor Wat'ın bir kısmını gördüm, başka hiçbir yer görmedim. Bunun gibi daha 30'a yakın temple var. Harika. Gerçekten harika. Şuraya bakın. Bu da diğer tarafa geçiş.
Abi bu arada şeymiş, havaalanının yasakladığı bölge tarafında kalmıyormuş. Burada drone uçurulabilir ama şu gruptan ayrılıp başka bir yere gitmem lazım. Ve kimse hiçbir yere zaten yazmamışlar drone yasak falan diye. Hiç zor değil aslında ama çekiniyorum. Şuraya inip şuradan kaldırsam. Ve çok da fazla yusufçuk var lan. Bunları öldürür oğlum benim drone. Evet arkadaşlar, grubu kaçırmışız. Ama buna değdi mi? Değdi. Drone görüntüsünü aldım. Drone görüntüsünü aldım. Yine biraz sıkıntı oldu ama hemen şu an drone'um yokmuş gibi uzaklaşmam lazım. Çünkü buluyorlar abi sonra. Singapur'da siz şimdi Singapur videosunu izlediniz. Singapur'u belki de ilk defa drone ile gördünüz. Çünkü Singapur'da drone uçurmak biraz sıkar. Ben uçurdum. Drone uçurduktan sonra ifade verdim polislere. Beni gelmişler bulmuşlar abi. Olayı anlatayım. Ben orada bir çocuk gördüm, drone uçuruyordu. Aa dedim, drone serbest miymiş Singapur'da, ben de uçurayım. Ben de uçurdum sonra. Meğersem çocuk abi 60 metrenin üzerine çıkmıyormuş. Ama DJI kurallarında 150 metre diyor Singapur. Ben de 150 metreye kadar uçtum. Uçtuğu kadar uçtum. O bile işe yaramadı pek. Gördünüz. Ondan sonra polisler geldi. Çocukla konuştular. Ben de herhalde sandım. Çocuk uçuruyor diye geldiler. Neden uçuruyor falan gibisinden bir şeyler soruyorlar sandım. Nasıl? Meğersem öyle değilmiş. Polisler benim drone'umun e-mail numarasıyla beni arıyorlarmış. Benim drone'umu arıyorlarmış. Ondan sonra o çocuk da benim de uçurduğumu söyledi yani. Ben de gitmedim oradan. Çünkü sonuçta çok konuşmuşum, kapatmışım. Ama onlar çoktan kuleden benim drone'umun ID'sini almışlar. Gelmişler beni arıyorlarmış. Neymiş? Kuralı ihlal etmişim. Evet etmişim. Ama kardeşim etmişim de yani. Drone uçuyordu, ben ne yapayım? Drone 150 metre diyordu. Ben de 150 metrenin üzerine çıkamadım zaten. 60 metreydi dedi. Ondan sonra pasaport numaramı aldılar. Yaptılar falan filan derken ondan sonra drone'umu kontrol ettiler. Baktılar uçmuşum. Komple uçuş geçmişime baktılar falan filan ondan sonra. Ama çok iyi muhatap oluyorlar yani. Gerçekten çok kibarlar yani polisler. Ondan sonra yani dediler herhalde buraya ilk kez gelen bir turist olduğun için sıkıntı olmaz dediler. Onlar da biraz sıkıntı çekti üstleriyle konuşurken falan ve biz bunları yaparken havalimanına 3 tane savaş uçağı indi. Yani belki de bu yüzden dikkat ettiler, bilmiyorum. O da bana denk geldi işte ya. Böyle bir şey yaşadık Singapur'da. Yani ne olacak dedim. Peki ne yapmam gerekiyor şu anda dedim. Sana e-mail ile WhatsApp'ta bilgi vereceğiz dedi. Bilgi vermediler. Pasaporttan çıkarken dedim inşallah beni gönderirler. Meğersem de yokmuş. Pasaport kontrolü de yokmuş Singapur'da. Otomatik gösterip çıkıyormuşsun. Öyle çıktım o şekilde yani. O yüzden Singapur'da drone uçurursanız 60 metreyi geçmeyin. O zaman bir şey demiyorlar. Böyle şeyler yaşamam. Ben de o yüzden burada böyle şeyler yaşamamak için abi baksanıza arkaya yaptım. Hemen çok fazla yükselmeden hemen uçurdum, kaçtım. Evet, güzel. Bu arada bu tapınak nasıl yapılmış? Bu tapınağın nasıl yapıldığı da çok yani olay, görüyorsunuz şurada ne kadar çok taş var ve bunları 12. yüzyılda buralara nasıl getirmişler. Bu tapınağın çevresi drone görüntülerinden göründü mü bilmiyorum. Çok rengi ayıramadım ben de. Bu gelirken geçtiğimiz köprü var ya, su. Bu tapınağın dört bir yanı suyla çevrili, yani gölle çevrili. Bu tapınağı inşa etmek için buraya getirdikleri taşlar yaklaşık 60 km uzaklıktaki Phnom Kulen Dağı'ndaki taş ocağından geliyormuş. Peki bu taşlar 60 km nasıl gelmiş? Lan maymun. Peki bu taşlar 60 km nasıl gelmiş? Bu taşları getirebilmek için 12. yüzyılda Angkorlar Siem Reap nehrini inşa etmişler arkadaşlar. Taşları taşıyabilmek için şu anda da hala şehrin ortasında bulunan Siem Reap nehrini inşa etmişler. Yani bu akıl almaz yani arkadaşlar. Yani bir Mısır piramitleri var, bir de bir Mısır piramitleri, bir de burası yani şu an benim düşündüğüm. Hani şu an bile günümüzde büyük bir iş gücü harcanacak bir şey bu. Zaten hani başka türlü gelmesi mümkün değil. O nehri kontrol ederseniz tapınağın çevresine geldiğinizde nehrin tamamen bu tapınağı inşa etmek amacıyla açılmış olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani çok düzenli bir şekilde tapınağın çevresinden geliyor, dolaşıyor. Hatta bakarsanız bu kompleksin doğusunda kalan bir tapınak daha var. Adı neydi unuttum. O tapınağa doğru da bir nehir açmışlar. Şimdi gelelim şuradaki yapıların içine girelim. Sonra çıkalım, diğer tapınaklarımıza bakalım.
Burası güzel bir fotoğraf noktası herhalde. Turistleri buraya getiriyor bu rehberler fotoğraf çekinmeye. Ben çekindim ya. Şurada fotoğraf da çok güzel olmadı da neyse. Abi yani kendim çektim. Boydan aldığı için pek hoşuma gitmiyor benim fotoğraflar. Birine ver çek desem yani siliyorum yani adı. Bali'de benim Handara Gezi'de fotoğrafım var. Kötü bir fotoğraf ve o fotoğrafın öncesinde adamın biri beni fotoğraf çekmişti. Hani o fotoğrafı görseniz böyle akıl tutulması yaşarsınız yani. Hani eli tutan ve gözü gören bir adam o fotoğrafı çekmez. Hani koyar mıyım bilmiyorum, bir ufak koyar gibiyim ama koyarım. Hani bu fotoğraf şaka değil arkadaşlar. Bu fotoğrafı o adam yani çekti ve dedi ki al dedi, çektin dedi. Ve eli ayağı tutuyordu. Sevgilisiyle gelmişti. Gözü görüyordu ve o fotoğrafı çekti arkadaşlar. O yüzden hani insanlara fotoğraf çekmesini de istemiyorum ya. Yani bir insanın hani simetrisi olur ya. Çok basit bir şey yani. Boydan alma diyorum. Ben fotoğrafın altında şu kadarcık çıkmışım. Boy şuradan çekecek yani, burayı çekmiş ya. Beni çekmiş ama gökyüzü bu kadar yani. Nefret ediyorum şu yani, çok gerçekten çok basit bir şey. Ama insanlar yapamıyor. Nasıl oluyor anlamıyorum ben hala. Evet, diğer bir yapıya geldik kenardaki ve burası bayağı küf kokuyor. Çok yağmur aldığı için, ama şu an şunu düşündüğümüz zaman bu Kamboçya inanılmaz çok yağmur alıyor ve buna rağmen bu yapılar hala sapasağlam ama bayağı eskimiş bir şekilde duruyor. Şuraya bakın ya. Gerçekten Angkor Wat acayip bir yermiş abi. Buraya kesinlikle gelmenize değermiş. Ben onu söylüyorum. Benim videoyu izledikten sonra belki gerek duymazsınız da. Neyse. Bu arada o kadar drone görüntüsü çektim. Koydum. Riskli. Havaalanı kenarı. Daha önce Singapur'da polise ifade verdim. Buna rağmen bakın drone görüntüsü çektim. Bunu lütfen videoyu beğenelim arkadaşlar. Şuraya bakın lan. Şu uçanlar da çok, Yusufçuklar da çok sıkıntı ya. Hello. Good you. Böyle gidelim buradan. Çıkalım. Tamam. Abi çok fazla uçuyorlar lan. Evet. Angkor Wat. Evet, şimdi çıkıyoruz. Bir başka tapınağımıza gidelim. Şu Yusufçuklara baksanıza ne kadar fazla. Bir de şey var, bu tapınağın çok işlemeli olduğundan bahsettim. Hani Kamboçya'daki tapınaklar gördüğüm en işlemeli tapınaklar da, hani şehir içindeki tapınakları da geçerken görüyorum. Hiçbirine gitmedim ama hepsinde böyle dış duvarlarına kadar çok fazla işleme var. Şurada bir Buda'mız varmış. Buradan çıkalım. Evet arkadaşlar. Şuna bakın. Nasıl yapmışlar burayı. Kırılmış zaten. Daha fazla varmış da kırılmış. Bu kim? Bu Shiva mıydı lan bu? Bunun kolları falan kırılmış. Bilmiyorum. Evet, olabilir. Böyle göbek deliğine kadar yapmışlar, görüyor musun? Yani bunun göbek deliği nerede? Unutmuşlar. Neyse, gidelim. Evet, bu da tapınağın etrafındaki nehir. İşte böyle. Evet arkadaşlar, bu tapınağın çevresi böyle. Tamamen suyla çevrili, böyle dört bir yanı suyla çevrili. Drone görüntüsünde görünmüş müdür bilmiyorum. Aralara ufak ufak koyacağım drone görüntülerini. Onlardan. Drone'u aceleyle çektim ama yine de çektim yani. Çünkü bir daha polislerle uğraşmak istemiyorum. O öyle oldu maalesef. Aynen bak, ana girişi burası ve buraya bir şey yapıyorlar abi. Bu neden yıkılmış acaba? Kendiliğinden mi yıkıldı yoksa tehlikeli olduğu için mi yıkıldı bu korkuluklar bilmiyorum. Ama bunun yerine şuraya bir yüzen liman yapmışlar. Şu anda öyle, burası tadilattaysa tadilattadır yani. Böyle. Hadi gidelim. Benim için Angkor Wat, bu tapınağı bitmiştir. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Bunlar turistlerin kiraladığı bisikletler. Bisiklet de kiralayabiliyorsunuz. Bazı otellerde falan bisiklet kiralama şeyleri görebilirsiniz. Ama yani korkunç, bisikleti $6 kiralıyorlar.
Dışarıda 3 dolara kadar bulabilirsiniz. Bakın böyle.